Vietnam'da köpek yemek, köpek kanı içmek. Şu an o fareye bakıyorum. Eğer bir şeyler anlarsam sizi bilgilendireceğim. Adama dedim ki bu ne, pork mu dedim. Porka bile artık tamamım yani. Bunlar gizli toplantılar için kullanılan 40.000 baht değerinde bir bilet alıyorsunuz. Elçilerin tadına olduğunu düşünüyorum. Yani bu keyfi değil, mecburi bir tatlı. Sadece ağlamak istiyorum ya. Olanları dinlemelisiniz. Hiç yaparken benim tansiyon bir düş, gözlerim karardı. Böyle bir köpeğin kurban edilerek onun kanının benim şifası eksik. Herkese günaydınlar. Çok erken olmasa da kalktım, hazırlandım ve tur atmaya çıktım şu anda. Birkaç tane buradaki işte tapınak var, kilise varmış meşhur. O dün gece gittiğimiz göle falan gideceğim. Buraları gezeceğim. Belki bir şeyler yerim işte. Bir şeyler bulabilirsem tabii. Zamanı değerlendirmek istiyorum. Size şunu göstermek istedim. Kaldırımdan yürümek istedim ve kaldırıma bakın. Yani kaldırımlar kesinlikle yayalar için değil burada ve sizin şu trafiğin içerisinden gördüğünüz gibi şöyle yürümeniz lazım. Gördüğümüz bu tapınağa geldim. Çok güzel gözüküyordu. Buranın Çin tapınağı, Çinlilerin tapınağı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir bilet alıyormuşuz. 50.000 won, yani 2 euro falan yapıyor. O yüzden aldım ve içeriye doğru yürüyüp gezeceğim. Tapınağı gördünüz. Bilgi okumaya çalışıyorum tapınak hakkında ama sadece fotoğraflar var ve onların da birçoğu zaten İngilizce açıklama yok gibi bir şey. Sadece isimlerin İngilizcesi yazıyor. O yüzden birazcık bakınarak geçiyorum gibi oldu yani. Çok aşırı anlayamadım şimdilik. Eğer bir şeyler anlarsam sizi de bilgilendireceğim. Böyle devasa bir kaplumbağa var içeride. Bunlar gölde bulunan kaplumbağalarmış. Gördüğünüz gibi bu kaplumbağa arkadaş en eski kaplumbağaymış yaşayan ve 250 kilo ağırlığında, işte 2 metre uzunluğunda, 1,2 metre genişliğinde falan filanmış. Tüm yol fotoğraf çekimleri, giyinmiş insanlar devam ediyor bu şekilde yani ve hemen burada karşıda da bir anıt görüyorsunuz. Geçmeyeceğim şu an oraya kadar gerçekten ama şöyle yakınlaştırabilirim yani bu şekilde.
Vietnam Kadın Müzesi'ne geldim şimdi. 40.000 baht değerinde bir bilet alıyorsunuz ve şu an içerideyim. Kültürel kıyafetler. Hani bizde yeni doğan bebeğe nazar boncuğu takılır ya, burada da böyle değişik işte bileklikler, kolyeler, koruyucu olması amacıyla takılan. Burada ise bitkisel tedaviler sergileniyor. Mesela şu en başta kullanılan şey anne doğumdan sonra masaj yapılıyormuş. İkincisi doğum sonrası problemler için kullanıyormuş gibi farklı açıklamaları var. Bunlar da yeni doğum yapmış anneyi koruduğuna inanılan nesneler. Bu bitkinin kapıda bulunması yabancı bir insanın içeriye girişinin yasak olduğu anlamına geliyormuş. Burada göstereceğim şey arkadaşlar, bildiğiniz üzere Vietnam'da köpek yemek, köpek kanı içmek çok normal. Her yerde yapılıyor. Ben henüz görmedim. Çok ara sokaklarda falan gitmedik yani içerisine doğru ama burada da yeni doğan ritüelinde bir köpeğin kurban edilerek onun kanının hamile olan kadının içmesi ve işte kadının karnını şeytani şeylerden koruyacağına inanılıyormuş. 5 kavanoz alkol, domuz, köpek ve 4 tane bronz bileklik ve bir kase pirinç. Bunlar isteniyormuş ve organize edilen kadının ev partisinde işte onu ruhlarından koruması için böyle şeyler kullanılıyormuş. Burada da o maddeleri görebilirsiniz. Şu köpek kanı içeren kap. Ayrıca bebeklerin işte isim koyma ritüelinde de bebeğin ismi kulağına söylendikten sonra eğer bebek ağlarsa bebeğe seçilen başka bir isim konuluyormuş. Bizdeki gibi aynı 3 kere söyleniyormuş ve bu ritüelin sonunda da şuradaki gördüğünüz şeyler, kolyeler bebeğe ve anneye takılıyormuş. Ritüelde kullanılacak bir alkol kavanozu gördüğünüz gibi aşırı büyük. Eğer ki bir çift bebek isterse böyle manastıra gidip bunun için dua ediyorlarmış. Eğer erkekse altından, kızsa da gümüşten bir çiçek sunulması gerekiyormuş. Bunlar da bunu anlatan fotoğraflar. Burada da bir gelin isteme olayının nasıl olacağına dair diyor ki genelde 15-16 yaşlarında evlenmek normalmiş. Gelinin amcası ya da işte erkek kardeşi, işte büyük kız kardeşi daha doğrusu erkeğin evine gidiyormuş ve orada işte konuşuluyormuş. Gelin için neler isteyeceği aynı bizdeki gibi yani. Bilezikler, yüzükler, kıyafetler vesaire isteniyormuş. Daha sonra garip olan gelin erkeğin evinde, kocasının evinde yaklaşık 2 hafta kaldıktan sonra kendi evlerine taşınıyorlarmış. Gelin kaynanasına bu tüt kasesini hediye ediyormuş ki onun kocasını ona verdiği için teşekkür etmek amaçlı. Klasik bir yatak odası bu şekilde sivrisinek ağları ve perdelerle örtülüyormuş ki koruyucu olsun ve görünüşü bu şekilde. Birinci kıyafet gelinin kostümü, ikinci kıyafet damadın kostümü, üçüncüsü de gelinin aile evine giderken giyeceği kostümmüş. Evli bir çift fotoğrafını görüyorsunuz. Bunlar gelinin ailesinin damadın ailesine getirdiği hediyeler. Burada gördüğünüz çeşitli farklı ürünler ise damadın ailesi tarafından geline getirilen bir saç parçası, ayna, tarak ve bileklik ve bu tarz şeyler. Bunlarla gelinin saçına bir ban yapılıyormuş. Banın ne demek olduğunu unuttum. Ve bu ban sayesinde de kadının evli olduğu yani medeni durumunu anlayabiliyorsunuz. Aynen bizdeki olduğu gibi gelin böyle kırmızı bir şey takıyor, eşarp takıyor ve yüzünü kapatıyor düğün esnasında. Arkadaşlar aynı bizdeki gibi yani neredeyse kına gecesi gibi bir durumları var. Başta işte gelin böyle müziklerle, aile bireyleriyle vesaire bir seremoniye katılıyor ve bunun ertesi günü gelin ellerini yıkıyor diyor bir suyun içerisinde. Bilmiyorum bu suyun ne olduğunu. Sonra damadın ailesinin yanına gidip bir şeyler burayı tam anlayamadım ama damadın annesinin yanına gidip ondan sonra artık bir damadın ailesinin üyesi olmuş oluyormuş.
Burada bir hediye listesi görüyorsunuz. Böyle istekler de istekler. Maşallah maşallah yani. Burada da başka bir düğün kıyafeti, erkek ve kadının. Düğün albümü. Kız isteme, gelinin nedimelerinin gelinin kıyafetini hazırlaması, gelin ve nedimeleri, gelin evinden damat evine çıkış, tapınakta tütsü yakarak dua etme, gelinin kutsanması ya da her nasıl adlandırılıyorsa, damattan geline bir çiçek hediyesi, evlenecek eşler ve anneleri, gelin ve gelinin nedimelerinin yoldaki fotoğrafı, damat gelini karşılıyor ve düğün. Sokakta böyle kadınlar görmeniz hala çok yaygın. Sokak satıcıları, gerekirse tatlılar, gerekirse geleneksel yemekler ya da böyle onlara özgü tasarım ev eşyaları, çaydanlıklar tarzı şeyler satıyorlar. Aile hayatında çalışan kadın burada bitki ekimi yapıyorlar, biçimi yapıyorlar. Hasat zamanı. Bu da tekrar ekim yapmadan önce temizlik zamanı. Tabii ki hiç şaşırmadığımız gibi aile içi görev dağılımında kadınlar tamamen ev işleri ve çocuk bakımıyla, çocuğun eğitimiyle ilgilenirken erkek ise ekonomik durum yani eve para getiren kişi olarak görevlendiriliyor. Büyük kardeş olmak, örgü örmeyi öğrenmek, çimleri, yeşillikleri taşımak ve sebze toplamak. Bu kısımda ise Vietnam'ın heroik annelerini görüyorsunuz. Bu kişiler yakınlarını kaybetmiş, çocuklarını kaybetmiş, eşlerini kaybetmiş insanların anısına Heroic Mothers of Vietnam adıyla anılıyor. Asıl enteresan olan bu motosiklet arkadaşlar tam 35.000 kilometre Highland'ın etrafında gezilerek 63 farklı ilde bu kadınların fotoğraflarını çizen bir portrecinin motosikletiymiş. Kadınların Vietnam'ın ulusal savaşında önemli rol oynadığından bahsediliyor. Burada da şu adam Ho Chi Minh ve etrafındaki savaşçı kadınlar. Savaş sırasında hemşireler. Kadın gerillalar sadece onlar böyle daha 16-17 yaşlarındayken kendi şehirlerini, alanlarını organize olup savunmuşlar. Birçoğu küçük yaşlarda önemli işler başarmış gerçekten. Bunlar gizli toplantılar için kullanılan malzemeler, kıyafetler. Savaş istemeyen ve savaşın durması için toplanan insanlar ve protestolar. 7 yıl sonra annesiyle ve oğluyla buluşan bir aile. Tabii ki de bambu şapkalara yer vermezsek olmaz. Vietnam'ın modası dediğimizde bu şapkalar aşırı ünlü. Sokaklarda hala insanlar bunları hem güneşten hem yağmurdan her şeyden korunmak amacıyla kullanıyorlar. Bakın aslında biraz Afrikalıyı andıran büyük büyük küpeler, büyük büyük kolyeler. Başlarında böyle sarılı bezler, farklı örgü saç modelleri gibi şeyler kullanılıyor Vietnam'ın kıyafet kültüründe. Bir müzenin daha sonuna geldik. Bayağı güzel bir müzeydi bence bu arada. Ben beğendim. İlginç, enteresan bilgiler vardı. En çok okuduğum müze olabilir herhalde hakkında bilgileri. Şimdi dışarı çıktım. Allah'tan hala hava aydınlık ve yağmur falan yok. Hava bayağı güzel bu arada. Dünden sonra yani şaşırttı. Birazcık daha yürüyorum. Burada işte başka bir kalabalık bölge olan bir yer varmış. Oraya doğru böyle ana bir caddeden yürüyorum. Bu tarihi yerler genelde kapanacak çünkü saat 5. O yüzden muhtemelen çarşı pazar gezer. Bir şeyler bulursam yemek yerim. Çünkü sadece aldığım küçük bir peynirli poğaça diyeyim yani. Türkçesi peynirli poğaçayla duruyorum. Onun da içinden karınca gibi bir şey çıktı. Zaten tüm hevesim kaçtı ve dedim ay Allah kahretsin. Bıraktım.
Ağzım açık şu an çünkü bir fare şurada bir yiyeceği gözümün önünde kaparak aşağı doğru yavaşça indi. Şu an o fareye bakıyorum. Bakın tam olarak şurada. İçeride böyle şurada bir küçük kase var, görüyorsunuz ki. Yani yeni gelmiyor orada ya. Orada işte tekrar bakın. Tekrar geldi, inanamıyorum. Bakın şu fare kuyruğu burada. Gördünüz ve benim fareye baktığımı çocuk da gördü, videoya çektiğimi gördü. Orada oturan çocuk, yani oranın bence işletmecisi falan. Sadece böyle baktı ve geri döndü. Hiçbir şey yapmadı. 3 tane fare içeride. Arkadaşlar. Şimdi ben nasıl aç kalmayayım burada ya? Nasıl yemek yiyebilirim? Fareler bildiğin kaselerin içerisinde geziyor. O Hindistan'da görmüştüm bu videoyu geçenlerde Reels'ta, bildiğin. Şu an gözlerimle canlı görüyorum. Tıraş mı olmak istiyorsunuz? Buyurun, sokakta tıraş olabilirsiniz. Küçük bir göle çıktım. Daha büyük bir tane daha göl var. Bu değildi benim aradığım. Ona doğru yürüyorum. Sadece ağlamak istiyorum ya. Gerçekten o kadar açım ki aynı zamanda, ama yani hiçbir şey, paket bir şeyler yiyebilirim anca sanırım. Yani market falan bulursam gerçekten cips falan alacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir yere güvenmiyorum. İnsanlar spor yapıyor. Futbol oynuyorlar. Basketbol oynuyorlar. Koşuyorlar. Bence bu park kültürü Türkiye'de gerçekten bizde hiç yok, yani aşırı az derecede. Mesela İzmir'de falan birkaç yerde, hani Bostan'da falan görüyorum, yani tamam böyle tesisler var ama böyle herkesin ulaşabileceği falan yok. Mesela bu olay burada ya da Hong Kong'da zaten her yerde park vardı. Burada da yine çok fazla yeşillik alan var. Bence Türkiye'de gerçekten, zaten yani tam biliyorum Türkiye'de yeşillikleri malum hükümetimiz korumuyor bla bla, ama hani daha da iyi fark ettim buraya gelince, yani insanların daha böyle sporla iç içe parkta spor yapıldığını falan. Evet, parktan biraz içeriye doğru yürüyünce kocaman devasa bir pazar alanına denk geliyorsunuz. Burası böyle full aşağı doğru gidiyor. Gezelim, görelim, keşfedelim bakalım. Evet, aynen öyle. Hem yiyecek hem kıyafetin olduğu kocaman bir pazar burası. Vietnam'ın kaykaycıların olduğu o her ülkede, her şehirde olan kaykay noktasını buldum. Kadın elime böyle bir şey tutuşturdu. Sadece free kısmını anlayabildim. Çünkü böyle satıcılar falan sürekli yanımıza yanaştığı için bilmiyorum, araştıracağım. Galiba böyle bir meditasyon yöntemi, yoga yöntemi gibi bir şey. Böyle bir spot gördüğünüz gibi. Gör, insanlar böyle. Ya arkadaşlar, her köpek gördüğümde bunun tatlılığını peki. Her köpek gördüğümde aklıma o talihsiz şey geliyor. Burada köpek yedikleri. Lütfen bu köpeği iyi olmayın ya, büyütüp.
Benim şifası eskul. Yoga yapıyorlar. Yay. Biraz burada oturup dinleneceğim ben de şuradaki köşede hemen. Ne oluyor kız? Meditasyon aşaması mı bu? 2 hours later. Olanları dinlemelisiniz. Şimdi ben yolda yürürken bir anda işte bu kadınımın aslında kağıt olarak verdiği meditasyon egzersiz olayına denk gelmişim. Ben de bu insanlar ne yapıyor falan diyordum en son videoda da görmüşsünüzdür. Ondan sonra onlarla birlikte yapmaya başladım. Sonra yanıma bir kadın geldi ve dedi ki hani bizimle de egzersiz yapmak istiyorsunuz. Ben de tamam dedim. Beni takip et o zaman dedi ve hareketleri bana doğruca göstermeye başladı. Kız sadece duruyorlarmış gibiydi ama hiç öyle değilmiş. Benim de zaten 5 saattir yürüyorum. Vücuduma yemek girmemiş, açım diye ağlıyordum biliyorsunuz ki yani. Ben bu hareketleri yaparken böyle eğil kalktı bir hareket vardı. Eğil kalktı hareketi yaparken benim tansiyon bir düş, gözlerim karardı. Böyle dudaklarımda karıncalanma hissediyorum. Hani bayılacağınız zaman hissedersiniz ya. Kadına dedim ki benim birazcık oturmam lazım dedim. Biraz tansiyonum düştü falan dedim. Kadınla oturdu, kadın da yanıma oturdu. İyi misin diyor, su ister misin, sana su alıp geleyim mi falan. Ay yok dedim, çok sağ olun, ben kendim giderim. Ondan sonra dur dedi, çantamı kontrol edeyim, şekere ihtiyacım var senin dedi. Şeker getirdi bana, biraz oturdum, öyle bir tık kendime geldim ama şu an hala kötüyüm ve yemek arıyorum. Yani en kısa zamanda burada bir yemek yiyip, internetim de asla yok, ev çok uzak. Yani ne yapacağım bilmiyorum ama ilk başta yemek bulmam lazım gerçekten acil bir şekilde çünkü tansiyonum çok düşük. Evet, noodle gördüğüm ilk yere oturdum. Adama dedim ki bu ne, pork mu dedim. Pork'a bile artık tamamım yani. Adam da bana İngilizcesi olmadığı için görsellerden açıp kurbağa resmi göstermesin mi? Kurbağa etiymiş yani. Ben de böyle falan yaptım. Sonra benim tepkimden sonra noodle falan yapıp böyle konuyu geçiştirmeye çalıştı resmen. Sonra ben de şu deniz ürünlü olandan alayım dedim. Deniz ürünlü bir tane kase söyledim, bakalım. Yani ne yapayım, vücuduma bir vitamin girsin. Evet, böyle bir yemek geldi. Üst kattan geldi. Nasıl pişirdiklerini göremedim. Bir de sosu var. Bir sürü balık var. Bilmiyorum, yiyeceğiz, göreceğiz. Ay, fazla ümidim yok ama yani sadece besin olsun diye yiyeceğim. Yol üzerinde gördüğüm böyle bir kafeye oturdum. Çünkü burada sufleye benzer bir şey vardı ve dünden beri canım çok sufle istiyordu. Ve yediğim şu tadı, ya aslında tadı kötü değil ama işte mantalite yani. O fareleri orada gördükten sonra herhangi bir şey yiyemiyorsun. O yüzden tatlı yiyip bu tadı bastırmak istiyorum birazcık yani. Yani bu keyfi değil, mecburi bir tatlı. 58 saat sonra gelse de güzel bir şey geldi. Tatlı duruyor bayağı.